8'de Sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Şu anki konuğumuz çocuk kalp ve damar cerrahi uzmanı doçent doktor Özgür Yıldırım. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim, siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz, sağ olun. Bugün çocuklardan bahsedeceğiz. Fatih hocamla bizim en çekicimiz. Ben de 2 tane. Fatih hocam da. Evet, bayağı bir çok. Bayağı bir şey. Maşallah. Hocam, peki çocuklarda doğuştan kalp hastalığı nasıl teşhis edilir? Bununla başlayalım bence. Öncelikle sanırım şundan bahsetmek gerekiyor. Kalp nedir? Vücudumuzda akciğerler ve vücudu kalbi, kanı yönlendiren bir pompadır aslında. Bu pompanın içinde, dışında, damar sisteminde bir problem olduğu zaman bazı belirtiler biliyorsunuz ortaya çıkıyor. Ve semptomlar çıkıyor ve bu semptomlardan bahsedecek olursak yeni doğan döneminde çocuk annenin karnındayken bir sıkıntı çıkmıyor. Bir şekilde bir rahatsızlık varsa bu tolere edilebiliyor. Asıl problem doğduktan sonra ortaya çıkıyor. Eğer doğumsal kalp hastalığı ağır ise semptomlar hemen ortaya çıkabiliyor. Bunlar morarma ve çok ciddi dolaşım bozukluğuna neden olabilecek dolaşım kolapsı ile kendini gösterebiliyor. Bazen ise bu belirtiler hemen ortaya çıkmayabiliyor. Özgür hocam, sanki gebelikte de bebekte bir rahatsızlık, kalple ilgili bir sıkıntı varsa teşhis edilebiliyordu diye biliyorum, değil mi? Doğru. Aynen. Fetal ekokardiyografi dediğimiz yöntem ile gebelikte doğumsal kalp hastalığı teşhisi yapılabiliyor. Tabii bu şanslı olan bebeklerde. Bir de şanssız olan, hani bu tanı konulmayan bebekler var. Eğer tanı konulduysa biz bunun önlemini alıyoruz. Bu işi yapılabilecek donanımlı merkezlere bebekler yönlendiriliyor. Doğum orada yapılıyor. Bebek yoğun bakıma alınıyor. Ekip bebeğe hazır bekliyor. Tanı tekrar netleştiriliyor ve tedavi ne yapılacaksa o plan çiziliyor. Ama daha butik bir hastanedeyse, daha bir... Aynen. Yani butik bir hastanedeyse muhakkak zaten ileri merkeze göndermek gerekiyor. Ama işte sorun şurada, tanı konulmayan bebeğe ne yapacağız? Evet. Burada semptomlara dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer bebek doğduktan sonra morarıyorsa, genel durumu iyi değilse mutlaka bebek yoğun bakıma alınması gerekiyor ve tedavi için, teşhis için bir pediatrik kardiyoloğa başvurmak veya yönlendirmek çok hayati önemde olabiliyor. Bazen doğumsal kalp hastalığı olan bebek semptom göstermiyor. Bebeği eve gönderiyoruz. Anne 3-4 ay sonra geliyor, diyor ki doğduğunda bu çocuk böyle değildi. Son birkaç aydır kilo almıyor, çok sık ağlıyor, beslerken nefes darlığı oluşuyor, çok huzursuz diyor ve o şekilde bize başvuruyor. Daha büyük bebeklerde veya çocuklarda semptomlar yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladığı zaman mesela ne oluyor? Çocuk eforiyle morarmaya başlıyor, çabuk yoruluyor. Aile diyor ki artık arkadaşlarının oyununa çok katılmıyor. Bir bakıyoruz gelişme geriliği de var. Çocuk göğsünün ağrıdığını eforiyle tarif ediyor. Bayılma olabiliyor. İşte bu gibi durumlarda mutlaka tanı için ileri araştırma yapmak gerekiyor. Peki hocam, bu doğumsal kalp hastalığının sebebi annenin hamilelik esnasındaki yaşam biçimi mi yoksa genetik mi olarak değerlendiriyorsunuz? Bunların hepsi etkileyebiliyor. Çünkü birçok faktör var bunu etkileyen. Anne karnında bebeğin kalp gelişimi ilk 10 hafta içerisinde şekilleniyor ve bu dönemde maruz kaldığı birçok etmen, dış etken veya annenin kendi hastalığı bunu etkileyebiliyor. Annede eğer bir kronik hastalık varsa, mesela insüline bağlı bir diyabet ve bu çok kontrollü değilse, şekerler yüksek seyrediyorsa, biliyoruz ki bu annelerin bebeklerinde doğumsal kalp hastalığı olma riski yüksek. Mesela bir bağ dokusu hastalığı varsa, 35 yaş üstü gebeliklerde biliyorsunuz Down sendromu riski yüksek ve Down sendromu da doğumsal kalp hastalıklarıyla doğrudan ilişkili. Down sendromlarında çok yüksek oranda doğumsal kalp hastalığı görüyoruz. O yüzden takip gerekiyor onlarda. Anne ilaç kullanıyorsa bu kullanılan birçok ilaç teratojenik etki yapıyor ve doğumsal kalp hastalığı oluşabiliyor. O yüzden hani ilaç kullanan, kronik rahatsızlığı olan anneler mutlaka doktor kontrolünde bir planlama yapıp o şekilde hamile kalmalarını öneriyoruz. Doğumda hamile bir annenin yoğun sigara içmesi, yoğun alkol kullanması da doğumsal kalp hastalığı riskini arttırdığını biliyoruz. Peki hocam, şunu söyleyeceğim. Şimdi dediniz ya, ilk 10 hafta dediniz. Evet. Yani hani anne ile ilintili olan kısımdan bahsediyorum. Zaten anne adayının daha doğrusu hani hamile olup olmadığını öğrenmesi yaklaşık olarak bir 3-4 hafta geçiyor. Evet. Yani acaba evet mi hayır mı?
O dönem içerisinde bilinmeden kullanılan ilaçlar da buna sebep olur mu? Kesinlikle olabilir. İşte o yüzden böyle bir düşünce var ise ve ilaç kullanıyor ise mutlaka onun planlaması yapılıp hani böyle kaza hamileliğinden ziyade çok planlı bir şekilde hamilelik kalmasını öneriyoruz. Yani ilk 3-4 hafta içerisindeki kullanılan ilaçlar daha organ taslaklarının belli olmadığı bir yani bebekte diyeyim yani çocukta bile kalp hastalığı yapabiliyor mu? Aynen, çünkü kalp ilk oluşan organlardan biri biliyorsunuz. Evet. Ve en çok bu tür etkilere maruz kalan organlardan biri ve en sık görülen hastalıklardan biri de doğumsal kalp hastalığıdır çocuklarda. Nasıl güzel bir şey. İlk önce kalpten meydana geliyoruz hepimiz. Evet. Ondan sonra ilerliyoruz orada. Peki Özgür Hocam, ülkemizde her yıl kalp hastası kaç çocuk doğuyor? Şöyle söyleyebilirim, yaklaşık her 100 canlı doğumda bir doğumsal kalp hastalıklı bebek doğduğunu söyleyebilirim size. Bu da yaklaşık 10-15 bin arası yılda doğumsal kalp hastalıklı bebeğin doğduğunu anlamına geliyor. Ama hani bu hastalıkların hepsi çok ileri düzeyde ve müdahale edilmesi gereken hastalıklar değil. Bunların büyük bir çoğunu takip ediyoruz. Peki en çok hangi kalp hastalıklarıyla doğuyorlar? Genel olarak en sık hastalık ventriküler septal defekt dediğimiz, biliyorsunuz kalpler kulakçıklar ve karıncıklardan oluşuyor. Karıncıklar arasında delik ile kendini gösteren hastalıklardır. Daha sonra bu kulakçıklar arasında delik olması, atrial septal defekt, doğum anne karnındayken büyük damarlar arasında açık kalan bir damar vardır. Çocuk doğduktan sonra damarın kapanması beklenir. Bazen bu damar kapanmaz. PDA deriz biz buna. Patent ductus arteriosus. Ve zaman içerisinde sorun yaratır, hastalık olur. Bu da sık görülür. Mesela çocuk yeni ilk doğduğu dönemde kalpten sağ ve sol odacığından büyük damarlar çıkar. Bunlar doğuştan ters olabilir, büyük arter transpozisyonu. Bu çok ağır bir rahatsızlıktır. Acil müdahale gerektirir. Bu da yeni doğanın sık hastalıklarından biridir. Veya daha büyük çocuklarda fallotetrolisi, mor bebek belki duymuşsunuzdur. Kalpte delik ve sağ kalpte darlıkla giden hastalıklar sık görülür. Ve işte kalp kapakçıklarında darlıklar, yetmezlikler de sık görülen hastalıklardandır. Peki Özgür Hocam, anne babanın kalp hastası olması çocuğa yansır mı? Yani çocukta kalp hastalığı olmasına sebep midir? Maalesef. Özellikle annenin doğumsal bir kalp hastalığı varsa ilk doğan çocuğunda bu risk %10-15'lere kadar çıkar. Mesela ilk çocuğunda kalp hastası doğdu, o zaman ikinci çocukta bu risk %25'lere kadar çıktığını biliyoruz. Peki normal insanlarda da bu böyle mi hocam? Yok, normal insanlarda Yani işte... mesela annemiz babamızda herhangi bir genetiklik varsa bize de geçmiş oluyor mu kalp hastalığında? Tabii ki sizde bu risk %10-15 oluyor anneniz Yine babanızda aynı ama mesela hani ilerliyor. %80-85 olmayacağı anlamına da gelebilir. Özgür Hocam, Türkiye'de bütün çocuk ameliyatları yapılabiliyor mu peki? Dünyada özellikle son yıllarda hem teknolojik büyük gelişmeler hem de tıp alanında yeni gelişmelerle doğumsal kalp hastalıkları çok başarılı bir şekilde tedavi edilebilmektedir ve bu çocuklar uzun yıllar sağlıklı yaşayabiliyorlar. Buna paralel Türkiye'de de doğumsal kalp hastalıkları başarılı bir şekilde tedavi eden çok iyi merkezler var. Öyle ki son 10 yıldır özellikle dünyada birçok ülkeden çok yüksek oranda, yüksek sayılarda doğumsal kalp hastalıkları hasta kabul ediyoruz. Bunlarla devlet anlaşmalarımız da var. Yoğun bir şekilde bebekler Türkiye'ye geliyorlar, çocuklar ve biz bunları tedavi edip gönderiyoruz. Ve gayet iyi bir yerdeyiz pediatrik kalp cerrahisi açısından. Ama şundan bahsetmem gerekiyor. Doğumsal kalp hastalığı tedavisi gerçekten ciddi bir ekip işi. İşini iyi bilen pediatrik kardiyologlar hem tanıyı koyacaklar, hem tedavi edecekler, hem çocukları takip edecekler. İşini iyi bilen, yetenekli ve tecrübeli bir cerrahi ekibin olması gerekiyor, kalp cerrahisi ekibinin. Ameliyat yaptıktan sonra yoğun bakımda çocukları başarılı bir şekilde takip etmesi gereken mutlaka bir yoğun bakım ekibinizin olması gerekiyor. Daha sonra serviste aynı şekilde bu çocukları takip edecek iyi bir servis ekibinin olması gerekiyor. Takdir edersiniz ki bu kadar ciddi bir ekip her merkezde, her hastanede olması çok zor. O yüzden hani belirli merkezlerde bu işi çok iyi bir şekilde yapıyoruz. Biz kendi çocuklarımızda ne zaman peki çocuk kardiyolojisine getirelim? Tabii bu durumda annelere çok iş düşüyor. Hiçbir şeyleri yoksa çocuklarımız. Hiçbir şeyleri yoksa çocuk kardiyoloji muayenesine getirmenize gerek yok. Ama hani bazen spor yapmaları gerekiyor, ne bileyim takıma girmeleri gerekiyor. O zaman tabii bazı raporlar isteniyor.
çocuk kardiyolojinin kapısına gelmeniz gerekiyor. Onlar tabii kontrolleri yapıyorlar ve size rapor veriyorlar. Ama onun dışında böyle rutin bir rapor dışında çocuk kardiyolojisine rutin çocuklarımızı getirmiyoruz. Ne zaman getirebiliriz? Mesela hani yine bebeklikten başlayalım. Bebek doğdu. Biz bir teşhis konulmadı. Çocuk çok rahat gözüküyor. Annenin kucağına veriyordu. Al dedi, evine götür çocuğunu. Aldı, evine götürdü. Çocuk birkaç gün besleniyor ama 3. 4. gün birdenbire beslenmez oldu. Genel durumu kötü, mor gözüküyor. Ani bir kötüleşme saptadı. İşte bu durum acil bir durumdur. Yani bu durumu saptadığınız anda acaba geçer mi diye beklemeden hayati önemli bir durumdur. Hemen bir pediatriste veya pediatrik kardiyoloğa veya işte acil servise başvurmak gerekir. Ama tabii bu kadar acil olmayan durumlar da oluyor. Bebeği aldı, evine götürdü. Aradan 3-4 ay geçti. Anne diyor ki ya bu çocuk hiç kilo almıyor sanki. Şimdi daha çok ağlıyor. İşte terliyor beslenirken, eskisi kadar yemiyor. Normalde semptomu olmayan bir bebeğin yavaş yavaş semptomu göstermesine bir örnek. O hastanın da muhakkak hastaneye başvurması gerekiyor. Daha büyük çocuklarda ise zaman geçtikçe, hastalık ilerledikçe çabuk yorulmalar, gelişme gerilikleri, işte morarma, dudaklarda morarmalar, bazılarında bayılma olabiliyor. Çocuk göğsünü aradığını söylüyor. Merdiven çıkamadığını söylüyor. İşte bu da bizim artık hani çocuğu bir doktora başvurmasını gerektiğini gösteren semptomlar olarak sayabiliriz. Bugün ne kadar güzel, tüm evlatlarımız için gerçekten sağlık dolu bir konuşmamız oldu. Aynen Vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Özgür ederim Hocam. beni çağırdığınız için. Bugün çocuk kalp ve damar cerrahisi uzmanı doçent doktor Özgür Yıldırım bizimle beraberdi. Tekrar çok teşekkür ederiz, her zaman bekleriz. 8'de Sağlık tüm hızıyla devam ediyor.